Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu motifi bu videoda beraberce örüyoruz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Motifimi 4 mevsim koton iplerle 3 milim tığ ile örüyorum. Orta kalınlıkta iplerdir. Bunu belirtmek isterim. Motifi sihirli halka içine 8 adet ikili trabzan örerek başlıyorum. Aralarında bir zincirle. Hemen ipimi alıyorum. Parmağıma bir kez doluyorum. Siz henüz yeni başladıysanız motif yapmaya 2 kere dolamanızı öneririm. Tabi zincir çekerek de yapabilirsiniz. 5 zincirle oluşturduğunuz halkanın içine de çalışabilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bir kere kitleyip bir zincir çekiyorum ve yükselip etrafında döndürüp arkasından da dolandırdıktan sonra ilk trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Sizler burada zincir çekerek de alışık olduğunuz üzere örebilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Hemen sihirli halkanın içine bir ikili trabzan daha. Bir zincir, sihirli halkamın içine bir ikili trabzan. Bir zincir. Bunu 8 adet yapana kadar bu şekilde arada bir zincirle örüyorum. 2, 4, 6. 1, ve 8.'yi örüyoruz. 2, 4, 6, 8. Şöyle hemen sıkıştırdıktan sonra bir zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıp göbeği tamamladım. Şimdi bu ipleri aralara yedirerek gizleyeceğim. Şöyle arkadan daha ince bir tığla arkaya alıp içinde gizleyeceğim. Göbeği tamamladım, bakın. İpleri de güzelce gizledim. Şimdi ikinci sırada 3 adet ikili trabzan 2 zincir, 3 adet ikili trabzan 2 zincir ile burada oluşturduğumuz bir zincirli boşluklara çalışacağız. Bunun için de yine hemen ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Boşlukların içine de batıp ikili trabzanlarımı örüyorum. Ben yine yalancı trabzanla başlıyorum. Sizler zincirle de burada yükselebilirsiniz. Bu ipi de tığın üstüne alıp gizleyeceğim. Ve üçüncüyü de ördüm. Arada 2 zincir dediğim gibi hemen bu boşluğa da geldim. 3 tane ikili trabzan. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örelim. Araya da 2 zincirimizi çekelim. Sonunda birlikte tamamlayalım. Son boşluğun içine de 3 tane ikili trabzanımızı örelim. 2 zinciri çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak batıyorum. Sıkıştırdıktan sonra ipimi de güzelce kesip arkaya alıp ilmeklerin içinde onu da gizleyeceğim. Şu şekilde hemen yandan üst ilmeğin içinden arkaya taşıyorum. Hiç gerdirmeden, aşağı doğru çekmeden usulcana alta alıyorum. Bu şekilde gizleyeceğim. Yeni sıramızda ise 2 zincir çektiğimiz boşluklara 6 tane ikili trabzan örelim. Arada hiç zincir olmadan da diğer boşluğa geçeceğiz. Hemen şurada göstereyim. 6 tane ikili trabzan, diğer boşluğa 6 tane ikili trabzan, aralarda zincir yok. İlkini ördüm. İkincisini örüyorum. 3, 4, 5 ve 6.
Tığın üstüne ip alıp diğer boşluğa geçiyorum. Her boşluğun içine aynı mantıkla bu sırayı tamamlayalım. 4 5 6 yan tarafa hiç zincirsiz geçiyorum. 1 2 sonuncu altılı grubu da ördüm. İlk ördüğüm trabzanın tepesine de batıp ipi arkaya yine çekip gizleyeceğim burada da güzelce. Bakın tertemiz ilerliyoruz. Arkası da aynı şekilde. Bütün motiflerde hep temizleyerek devam ediyorum. Şöyle göstereyim size de. Çıktım. Bir sıraya geçtiğimde ise şu altılı grupların ortasına bakarak hemen şu ortaya batarak hemen ilk köşeyi oluşturacağım. Yani altılıların şu boşluğundan değil de şu üçünü bir tarafa alıp şuradan çalışacağım. Zincirle çıkan arkadaşlarım batıp hemen zincirle yükselebilirler. Ben şöyle ilmeğimi çıkardım, tığın üstüne ipimi aldım, yalancı trabzanla başlıyorum. İlkini ördüm, hemen yanına ikincisini de örüyorum. Daha sonra 2 tane zincirimi çekeceğim, boşluğa gelip bir sık iğne, tekrardan 2 tane zincir çekeceğim ve üçünün ortasına batıp bir sık iğne öreceğim. 2 tane zincir, bu defa buraya gelip bir sık iğne, 2 tane zincir, tığın üstüne ipimi dolayıp üçünü bir kenara yine burada da ayırıp bir köşede buraya çalışıyorum. Köşeyi çalışırken 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, hemen aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zinciri çekip şuraya geliyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, altılının ortasına bir sık iğne, yeniden 2 zincir, şu kısma bir sık iğne, 2 zincirimi çekiyorum, tığın üstüne ipimi alıp bir diğer köşeyi çalışmak için altılının ortasına batıyorum. Sonuna kadar aynı mantıkla motifin etrafını geçip kareye çevirmiş de olacağım. Sona doğru geldiğimde de burada 2 tane ikili trabzanla başlamıştım. O boşluğun içine hemen 1 2 1 2 zinciri çektim. Buraya battım. Sıkıştırıp bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Arkadaki ipleri gizleyip artık son sıramıza geçebiliriz. Bir üst sırada ise artık her boşluğa üçerli gruplar örüyoruz. Köşeye de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan mantığıyla tamamen kareye çevirip bu motifimizi de bitirmiş olacağız. Şu köşeye geldim. Hemen ilk olarak yine yalancı trabzanla bir ikili trabzan örüyorum. Yanına da 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında hemen bir yandaki boşluğa geçeceğim. 3 tane ikili trabzanımı bu boşluğun içine öreceğim. Daha sonra bu 4 oldu. Daha sonra bir yandaki boşluğun içine yine 4 tane üçlü trabzan, arada hiç zincirim yok. Köşede sadece
aralarında 2 tane zincirim var. 1 2 3. Ortada 4 tane grubum var. 1 2 3 4, köşe hariç. Köşeye de geldiğimde yine 3 taneyi ilk önce örelim ikili trabzanlarla. Daha sonra 2 de zincir ortada. Yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa atlıyoruz. Arada zincir çekmeden. Bu mantıkla da bu şekilde son sıramızı tamamlıyoruz. Son artık bu başladığım köşedeyim. Hemen buranın da 3 tane ikili trabzanını örüyorum ve ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak kilitleyeceğim. Yani bu motifimizi de böylelikle bitirmiş olacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Sizler de sevmişsinizdir motifi. Sıradaki sözünü verdiğim hırkada bu da olacak. Tabii ki siz her sırasını renk değiştirerek örebileceğiniz gibi bu motifi tek renkle de örebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Sizin tamamen zevkinize kalmış bir durum. Motifimin ölçüsünü vermeye gelecek sıra geldiyse eğer 11 santim gibi oluyor. Hırkadaki en ufak motif bu oluyor aslında. Onun için bunu bir tık daha normalde hırkayı yaparken elimi büyük tutarak örmeye çalışıyorum. 11,5'a eriştiriyorum. Bunu da dipnot olarak burada da size bırakayım. Sizler dilediğiniz yerde kullanabilir. Farklı bir parçada kullanacaksanız bir sıra daha fazla örerek çok rahatlıkla zaten bunu büyütebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Beğendinizse tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyor olacağım. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar.